Güzel bir Salento sabahından herkese selamlar. Nasılsınız dostlar? Keyifler nasıl? Umarım herkes iyidir, sağlığı da yerindedir. Aşortmanlarımı çektim. Bugüne hazırım. Kolombiya'nın en güzel yerlerinden birine gidiyoruz şu an. Önce bir araç bulmam gerekiyor kendime. Ayrıca en meşhur yerlerinden biri. Neden olduğunu gidince anlayacaksınız. Zaten başlıkta, kapakta görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Şu jiplerden bulacağız kendimize. Şöyle arkaya salındık mı bir de dayı gibi, mis gibi bir yolculuk yaparız. Güzel de görüntü çekerim, güzel de fotoğraf çekerim. Hadi bakalım. Burası Salento'nun meydanı. Vakit olursa, eğer erken dönebilirsem Salento'yu size göstermek istiyorum böyle 1-2 dakikada olsa, ama bura meydan. Bildiğiniz bir sömürge. Kasabası rengarenk evler, geniş bir meydan. Aha da burada kilisemiz var. Etrafımız Ant Dağları manzarası ve biletimizi alıp gideceğimiz jipler. Plaza Principal, yani ana meydan. Hola, buenos días. Boleto para Cocora. Un persona retorno. Okay. ¿Cuánto cuesta? 9.000. 9.000. Şöyle 10.000 vereyim abla. Gracias. 9.000 peso verdik. O da yaklaşık 2 dolar yapıyor. Anında şu jiplerle gideceğiz şimdi. 4, 5, 6, 7, Gracias. 8. Hadi bakalım, çıkıyoruz yola. Aha da öyle arkaya tutunduk gidiyoruz. İnşallah düşmeyiz. Bu arada Cocora Vadisi Salento'dan 11 kilometre uzaklıkta. 20 dakikaya gideriz dedi abi. Güzel bir manzara eşliğinde gidiyoruz gerçekten, baksanıza. Yemyeşil her yer. Kolombiya'nın en sevdiğim yönü. Her yer, ülkenin her yeri ya. Yemyeşil olabilir mi ya ülkenin her yeri? Dayı dur artık. Dur gözünü seveyim, dur bileğim parçalandı bileğim. Bileğim gitti, bileğim. Kolum, bileğim. Oy çok fena var ya, savurdukça daha sert tutuyorsunuz, daha çok acıtıyor. Aha da geldik. Cocora Vadisi'ndeyiz. Bildiğim kadarıyla bilet almamız gerekiyor önce. Öyle giriş yapabiliyoruz. Yürüyüş rotaları var. Birini seçeceğiz. Dur bakalım, şimdi bir bilet alalım. Yürümeye başlayalım. Hola, buenas. Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien. Bien, gracias. Ne haber? İyi misin? He? Burada at turu da satın alabiliyorsunuz. Dilerseniz ata binip de gezebiliyorsunuz. Dilerseniz yürüyorsunuz. Buraya geliş kolay. O jiplere biniyorsunuz abi. 9.000 peso. Gidiş ve dönüş bileti bu arada. İkisini aynı anda satıyorlar. İşte sabah 7.30, 8.30, 9.30 hep böyle buçuklu saatlerde oluyormuş jip. Ondan sonra işte 20 dakika sürüyor. Dayının söylediği doğru. 20 dakikada buraya geliyorsunuz. Ama benim gibi öyle arkaya asılarak geleceksiniz. Ağrıtıyor bilekleri, kolu. Ona hazırlıklı olun. Burada da işte dilerseniz yürüyerek gezebilirsiniz. Trekking rotaları var. Dilerseniz ata binebilirsiniz. Birazcık kalabalık var. Bekleyeceğiz bilet için. Hola, una persona. Una persona. Gracias, amigo. Buen día.
Giriş burası. Burada rotalar yazıyor. Bu da yürüyeceğimiz yerin haritası. Şöyle 2 tane rota gösteriyor size. İkisinden birini seçiyorsunuz. Birisi uzun, birisi kısa. Şimdi yürüyüşümüze başlayabiliriz. Şöyle bir sıkıntı var. Şu an Nevada Ulusal Parkı'nın içerisindeyiz. Yani Kokora Vadisi Nevada Ulusal Parkı'na dahil edilmiş 1985 yılında. Burada Tolima Yanardağ var. Benim asıl rotam Tolima Yanardağı'na çıkmaktı. 5200 küsür metrelerde orası. 3 günlük bir trekking yapıp 4. gün Tolima Yanardağı'nın zirvesini deneyecektim. Deneyecektim diyorum çünkü zirvesi bu dönemlerde karlı. Yani ekipmanım yeterli değil. Sadece şansımı deneyecektim ben, hani acaba çıkabilir miyim ekipmansız diye. Ama ne yazık ki bu niyetim yalan oldu. Çünkü Tolima Yanardağ bugünlerde alarm veriyormuş. Patladı patlayacak diyorlar. O yüzden buradan sonrasını, yani Kokora Vadisi'nden sonrasını yürüyüşe kapatmışlar. Oradaki insanları da tahliye etmişler. Alev atacak, yani lav fışkırtacak. Buradan görmemizin imkanı maalesef yok. Çünkü birazcık uzak, artı sis kaplıyor ve önümüzde dağlar var. Yani birazcık içim buruk, doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü benim Kolombiya'daki son rotam burası. Buradan sonra artık Kolombiya'ya veda etmeyi düşünüyorum. O yüzden böyle Kolombiya'yı sevdiğim bir aktiviteyle, volkan tırmanışıyla bitirmek istedim. Bayağıdır da bekliyorum aslında buraya tırmanmak için. Ha geldim, ha geleceğim. Medellin'den buraya gelirim. Öyle bir sürü plan yaptım ama kuzeye çıktık. Yerlileri ziyaret ettik derken sona kaldı, dona kaldı. Alev fışkırtacak zamanı buldu. Böyle olması gerekiyormuş yani. Moral bozmak yok. Şu an dünyaca ünlü Kokora Vadisi'nin içerisindeyiz. Buranın ünlü olmasının sebebi şu karşıda gördüğümüz ortalama 30-40 metre olan, en uzunu 70 metreye kadar çıkan palmiye ağaçları. Bizim bildiğimiz palmiye değil ama biraz daha farklı bir türüymüş. Wax palm diye geçiyor İngilizcesi. Tam olarak nasıl bir tür inanın ben de bilmiyorum. Dünyaca ünlü çünkü dünyadaki en yüksek palmiye ağaçları burada. Şu an Ant Dağları'nın üzerindeyiz dostlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ant Dağları dünya üzerindeki en uzun sıra dağlar zinciri. Venezuela'dan başlıyor, yani Güney Amerika kıtasının kuzeyinden başlıyor. Patagonya'ya kadar uzanıyor, yani kıtanın en güneyine kadar uzanıyor. Biz şu an Kolombiya'da bulunan ve Central Cordillera, yani merkez sıra dağlar olarak adlandırılan kısmındayız Ant Dağları'nın. Burada da işte Kolombiya'nın ulusal ağaçları ve ulusal sembolü olan dünyaca ünlü palmiye ağaçlarını görüyoruz. Çok yakınız daha şu an. Gidelim de dokunalım acık. Çok güzel ya. Sis iniyor ya, böyle deliriyorum var ya. Mükemmel bir görüntü oluyor. İşte fotoğraf makinesi olacak. Yılan gibi fotoğraflar çekeceksin. Şuna dokunacağım. Çok güzel ya. Acayip ilginç bir yapısı var Ant Dağları'nın. Yani bu kadar uzun sıra dağlarında çok normal tabii ki. Peru'da dolaşıyorum. Böyle çorak topraklar, sanki böyle farklı bir dünyaya girmiş gibi hissediyorum. Ben şuna dokunacaktım. Sözümüzü verdik, dokunalım. Ondan sonra Kolombiya. Kolombiya'daki Ant Dağları bambaşka bir seviye. Yemyeşil. Ya şöyle düşünüyorum. Kolombiya'nın kuzeyi hariç gördüğüm kısımların hepsi, Ant Dağları'nın üzerinde çok dolaştım burada da, ta güneyinden kuzeye çıkana kadar, yemyeşil, yemyeşil. Ve hep şey düşünüyorum ya, keşke bizim ülkemizde de böyle yeşertebilsek her yeri ya. Biz olan yeşilliği koruyamıyoruz. Aslında her gelen hükümete, kim gelirse gelsin, böyle baskı koyup, tavır koyup her yeri ağaçlandırmak, yeşillendirmek gerekiyor. Çünkü bu kurtaracak bizim geleceğimizi. Yoksa çorak topraklar olacak Türkiye. Susuzluk. Vay 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 vay. Düşündükçe böyle içim parçalanıyor ya. Şunu görüp de
Hayran olmamak gerçekten mümkün değil ya. Ha işte şuradan geldik ya. Bak şuradan geldik, şöyle dolandık. Buraya manzara izleme noktasına çıktık. Oigan, les dejo yo que están contaminando acústicamente al resto de la gente aquí. Yürüyüşün 3 kilometrelik kısmını tamamladık. Ne kadar sürdü bilmiyorum çünkü manzara noktasında durduğum fotoğraf çektim. Ondan sonra video falan çektim. Birazcık yavaş ilerledim. 2 tane arkadaşla tanıştım. Kanada'dan ve İsrail'den. Beraber devam ediyoruz. Rotayı komple tamamlayacağız. 12 kilometrelik bir rota. 9 kilometremiz kaldı. Daha demin bir çocuk gördük. 3 saat dedi buradan. Bakalım yavaş yavaş gidiyoruz. Videonun bir kısmında söylemiştim. Rotanın bazı kısımlarını yürüyemiyorsunuz, yasak. Çünkü Tolima volkanı uyarı vermiş. Yakın zamanda patlaması bekleniyor. O yüzden her yere giremiyoruz. Ama bu Kokora Vadisi'ndeki ana rotayı tamamlayacağız. Burada bir sıkıntı yok. ...2500 metrelerdeyiz bu arada. Ve ufak ufak tırmanıyoruz. Daha sonrasında vadiye iniş yapacağız tekrardan. Sis çökmeye başladı. Haritanın söylediğine göre 2836 metredeyiz. Ve bu yürüdüğümüz rotada çıkabileceğimiz en yüksek yer burası. Artık buradan aşağı doğru salınacağız. Nasıl gideceğiz söyleyeyim hemen. Sanırım şuradan, tabii yol açıktır diye umuyorum. Kapı şurada. Şuradan şöyle salınacağız. Vadiden aşağı doğru yardıracağız. Şuranın güzelliğine baksanıza ya. Böyle sis kaplayınca acayip hoşuma gidiyor. Ekvador'da mesela bir ormanlık alana gittiğinizde, dağlara gittiğinizde, volkana gittiğinizde sürekli sis göreceksiniz ve bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor o manzara ya. Burası bir özel mülk, o yüzden giremiyoruz. Çok fazla kahve tarlası varmış bu bölgede. Kahve ile ilgili, kahvenin yapım süreci, işte tarladan soframıza kadar o gelen süreci anlattığım bir video var. Onu izlerseniz çok sevinirim. Orada bütün süreci anlatıyorum. Burada sadece bir bilgi vermek istiyorum. Şu an mesela volkanik dağlara çok yakın bir bölgedeyiz. Kahvenin yetiştiği yer, bu arada yüksekliği önemliymiş. Kahvenin yetiştiği yerin işte iklimi önemli olduğu kadar yüksekliği de önemliymiş. Bu rakımlarda çok daha lezzetli oluyormuş. Araştırdığım kadarıyla. Bir de şu an volkanların olduğu kısma çok yakınız. Bu çevrede birkaç tane volkan var. Bir tanesi size söylediğim Tolima. Volkan çevresindeki kahve tarlalarının tadı farklı oluyormuş. Yani oradan yetişen çekirdeğin tadı farklı oluyormuş. Daha aromatik oluyormuş. Bunun dışında bir de muz tarlalarının çevresinde yetişen kahve çekirdekleri var, kahveler var. Onların da tadı biraz daha aromatik oluyormuş. Yani normal yerde volkandan ya da muz tarlasından uzak bir yerde büyüyen kahveye nazaran. Ama en aromatiği muz tarlasının çevresinde yetişen kahve diyorlar. I want to make sure that I wasn't boarding it. They didn't get left behind. Yeah. Nerede kaldı diyordum. Yağmur başladı. Burada her gün yağmur yağıyormuş. Yani buranın mevsimi böyle. O yüzden biz de böyle ceketlerimizi giydik. Ben zaten giymiştim de. Şu altımda kapşonlu vardı. Çok sıcak yapıyor diye bunu çıkarmıştım. Birazcık serinleyince onu giydim. Üstüme bu yağmurluğu giydim. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Birkaç bir şey atıştırdık. İyi geldi. Ben kahvaltı yapmamıştım. Çok da güzel oldu. İşte yağmurda inmek sıkıntı. Bunlar çünkü çamurlaşıyor, kayıyor. %100 düşeceğim ben buradan. Aman. Be careful. Yeah.
Benim ayakkabı iyice gitti. Şurası hariç bura açıldı, su alıyor. Normalde waterproof yani su almayan ayakkabı özelliği vardı. Ama artık su geçirmezlik özelliği gitti. Onun dışında altı böyle tırtıklı tırtıklı oluyor ya dağ ayakkabılarının. O da birazcık gitti dağlarda. O yüzden daha kaygan ve artık su geçiriyor. Beni bir süre daha idare etmesi lazım ama. Çok pahalı ayakkabılar ya. Nasıl alacaksın? Para biriktirmem lazım. Güzel bir tane ayakkabı istiyorum. With Yağmur yiyince iyice çamurlaştı. Düşen düşene. part that was like Ben düşerim diyordum. Arkamdaki abla düştü. inclined. Çok sıkıntı ya. Yeah, like there was ice at a certain point. Paten gibi kayıyoruz ha. Özellikle bak şu tarz böyle dar patikalarda. And where you quite like it's quite Bak steep. şimdi çekeceğim burayı. There were parts Kesin that düşeceğim were bak. like I would say towards the end. The worst at the end. I definitely the end was so And the hard. altitude is the highest. It's crazy because you're really so close. Yeah. And that's when you really start thinking like, I knew that I didn't need that. Like I knew that I Aha really want to yırttık. do it and I was determined to finish it. But like Şimdi bizim yürüdüğümüz rotayı genelde tersten yürüyorlar. Hala vanas. Right now. Ama daha zorlu oluyor. Çünkü bu şu an indiğimiz patikayı çıkmak zorundalar. Daha dik, daha yorucu. Şöyle avantajlı, inerken biraz daha sıkıntı. Yani düşme olasılığın daha fazla. Ama daha zorlu çünkü daha dik yeri tırmanıyorsun. Bazı ağaçların üstünde böyle bilgi notları var. Burada bulunan, yaşayan hayvanları ve onlar hakkında bilgileri aktarıyorlar turistlere. Tek sıkıntılı nokta İspanyolca. Yani İngilizce hiçbir bilgi yok maalesef. Şu an gördüğümüz puma. Daha önce yine puma gördüm tepede bir yerde. Ayı gördüm. Ondan sonra birçok kuş resmi koymuşlardı. Yani bu bölgede yaşayan hayvanları buradaki turistlere tanıtıyorlar. Karşılaşma ihtimaliniz de var bu arada. Umarım puma ile karşılaşmayız. Ya da uzaktan görürüz. Şimdi nehir kenarına indik. Yol bazı yerlerde çatallanıyor. Yani farklı rotalar oluşuyor. Maps.me kullanıyorum ben. Siz de buraya gelirseniz ve Maps.me kullanırsanız kaybolacağınızı sanmıyorum. Zaten kullanmasanız bile kaybolacağınızı zannetmiyorum. Rota üstünde yürüyen illaki insan olacaktır. Onun dışında bilgilendirici tabelalar da koyuyorlar. Hani nereye gitmeniz gerekiyor ya da nereye gitmek istiyorsanız oranın adı yazan tabela oluyor mutlaka. Burası çok güzelmiş ha. Şarıl şarıl akıyor. Dişimi getirdi ha. Aynı anda geçiyoruz köprünün üstünden ama yıkılmaz umarım. Herkes elinde telefon, kamera. Fotoğraf, video çekiyor doğal olarak. Hayran kaldım doğasına buranın. Bu arada kamp yapmak, ateş yakmak, çöp atmak, suda balık tutmak, suya girmek, işte hayvanları rahatsız etmek vesaire her şey yasak. Yani aklınıza gelecek bütün yasaklar yasak. Böyle böyle koruyorlar demek ki doğalarını. Haklılar. Yani muhakkak sıkı da bir denetim vardır çöp konusunda vesaire başka konularda. Çünkü tertemiz yani. Şu ana kadar çok fazla yer ziyaret ettim. Yani doğanın içerisine gidiyorsunuz yine plastik çöp görüyorsunuz ama burası bayağı tertemizdi. on this side. Mantar. Oh, very cool. Mushrooms are so cool. Do you have any information about that mushroom? No, but I have mushroom cards. Oh, Like really? a deck of cards, and each one has a different mushroom on it. Oh, that's fun. And I would highly recommend. Oh, wait, flowers not really O
Aman aman aman. Hola. Kutsal kapıdan geçiyor sanki. Öyle bir yapmışlar ki. Yerden bulduğum yaprağa baksanıza. Tırtık tırtık. Bir de o kadar sert ki. Acayip ilginç ha. Daha önceden böyle bir yaprak görmedim hiç. Bayağı bildiğin sert ya. Böyle hani kıvırsam çıtır çıtır edip kırılacakmış gibi. Kalın da bir yaprak. Arkası böyle. Rotanın artık sonuna geldik sayılır. Acayip kolay bir rotaydı. Yani o kadar rahat yürüdük ki sohbet ede, fotoğraf çektik, durduk bir şeyler atıştırdık, manzarayı izledik. O kadar rahat yürürsünüz ki. Ama tersten yürürseniz rotayı daha dik olacaktır sizin için. Biraz daha yoracaktır doğal olarak. Bizim yaptığımızı yapın derim. Hiç zorlanmayın. Sadece inerken dikkat edin. Kayma riski daha fazla. Vallahi yeşile doyduk ha. Bu arada şeyi de öğrendim. Buranın adının nereden geldiğini de öğrendim. Yani Kokora isminin. Zamanında rivayete göre burada bir şef yaşıyormuş. Eski Kızılderililerden bir şef, buranın yerli halklarından. Neydi abinin ismi? Akaime. Böyle bir adı var. Acaime diye yazılıyor. Onun kızının adı Kokora'ymış. Kızının adını vermişler buraya. Suyun yıldızı anlamına geliyormuş. Gayet güzel bir anlamı var bence ablamızın. Adının yani. I do think that they sometimes raise prices just because they see you're out of Kokora Vadisi'nden Salento'ya döndük. Acayip bir kalabalık var ha. Bugün pazar olduğu için olabilir, evet. Genelde cumartesi pazar fena bir kalabalık oluyor. İnsanlar böyle kasabalara akıyorlar. İşte ne bileyim, dağa gidiyor, ormana gidiyor, yürüyüşe gidiyor ya da kasabaya geliyor, eğleniyor, takılıyor. Keyifli vakit geçirmeye çalışıyorlar insanlar. Hafta sonlarını boş geçmiyorlar yani. Videonun başında göstermiştim. Salento'nun meydanı burası. Ve ara sokakları göstermek istiyorum sizlere. Rengarenk bir kasaba. O gezdiğimiz Barichara, ne bileyim Rakira, Via de Leyva. Via de Leyva o kadar renkli değildi ama Kolombiya'da gezdiğimiz diğer renkli kasabalara çok benziyor ve sağlı sollu hediyelik eşya dükkanları, marketler. İşte böyle yerel barlar var. Hoppa. Elindeki şeyi yere attı bebe. Bayağı bir kalabalık. Bak dün bu kadar kalabalık yoktu ha. Aa, sen ne güzelsin öyle ya. Burada hosteller 6-7 dolar civarı. Rahatlıkla konaklayabileceğiniz türde bir kasaba. Yani öyle çok pahalı değil. Yeme içme 18 bin 20 bin peso civarı. 4 dolar civarı yapıyor o da. Dolara vurursam. Aa, bu da benim kaldığım hostel. The Corner House Hostel.
Fena değil ama çok küçük. Bayağı küçük yani. Tuvaletle odalar yan yana neredeyse. Biri sesli osursa her şeyi duyarız yani. Olay bu cadde ha. Şurada manzara izleme noktası var. Videoyu oradan bir görüntü koyarak bitireceğim. Oraya gidiyor insanlar. Bir de şöyle dümdüz yardır meydan. Yani tamamen burası. Hediyelik eşya dükkanlarında vakit geçiriyorlar. Restoranlarda, barlarda takılıyorlar. Bu kadar. Çok da bir numarası yok yani. İyi oldu ama bak yakaladık, burayı da göstermek istiyordum sizlere. Rengarenk oluşu hoşuma gitti bir tek. Onun dışında manzara izleme noktası güzel. İçeceğinizi alıp gün batımını izleyebilirsiniz. Gayet keyifli. Tatlı bir kasaba. Bu videolukta artık benden bu kadar dostlar. Şimdi benim bir karnımı doyurmam lazım. Bayağıdır bir şey yemiyorum. Yani sabah 5'te uyandım. Şu an öğlen 3.30-4 civarı bir şey olması lazım. Artık akşama geliyor. O dağda yediğim şokellayla duruyorum, bisküvilerle duruyorum. Bir tek yemek yemem lazım. O yüzden bana müsaade. Kokora'yı ben beğendim. Gerçekten çok güzel bir lokasyonmuş, çok güzel bir yermiş. Acayip hoşuma gitti. İçim birazcık buruk. Tolima'yı da görmek isterdim. Yani o niyetle gelip yamulduk ama olsun, sıkıntı yok. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdi konuşmaya devam edersem uyuyacağım çünkü. Yoruldum, uykum geldi. Facebook'tan, Instagram'dan takip edin, abone olun. Bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Adios amigos.